Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle aşırı terleme, yani tıpta hiperhidrozis dediğimiz aşırı terleme konusunda sohbet edeceğiz. Biz aşırı terlemeyi ikiye ayırıyoruz. Primer terleme, yani bölgesel, lokal terleme, bir de sekonder terleme diye ki genellikle bunun altından hastalıklar ortaya çıkmaktadır, iyi veya kötü. Öncelikle primer, lokal terlemeden bahsetmek istiyorum. Bu sebebi belli değildir. Genellikle stres ve anksiyetenin tetiklemiş olduğu bir terlemedir. Ve gençlerde, genelde 25 yaş civarında veya daha altında ortaya çıkar. Ve simetriktir. Yani el avuçlarda, ayak tabanlarında ve koltuk altında genellikle terlemeler olur. Bir aile hikayesi vardır bunlarda mutlaka. Ailesinde de bu kişilerin terleme olan insanlar vardır. Ve bunun en önemli özelliği gece terlemesi yoktur. Yani primer terleme dediğimiz zaman genç olacak, el avuçlarında ve ayak tabanlarında, koltuk altlarında olacak, aile hikayesi olacak ve gece terlemesi olmayacaktır. Bizi esas ilgilendiren kısım sekonder terleme dediğimiz terleme kısmıdır ki bunu niye esas ilgilendiren diyorum? Çünkü genellikle bunların altından hastalıklar çıkabilir. İyi, kötü, sıkıntılı, hatta kansere kadar giden hastalıklar ortaya çıkabilir. Onun için bu sekonder terlemeler de, genel terlemeler de gece terlemesi daha fazladır. Yani primer sebepsiz olanda gece terlemesi yok, sekonder olanda gece terlemesi var. Gece terlemesi olunan durumlarda mutlaka altında bir hastalık var mı yok mu diye kişinin dahiliye ve nörolojik muayeneden geçmesi gerekir. Bizim altında arayacağımız hastalıklardan en önemlisi, birincisi hipertiroidi dediğimiz zehirli guatırdır. Yani zehirli guatırda aşırı terleme fazladır. Endokrin bir hastalık olan feokromositoma dediğimiz hastalıklarda da, yani böbrek üstü bezi tümöründe de aşırı terleme ortaya çıkabilir. Aşırı terleme olan bir insanda özellikle altında bir kanser var mı yok mu ki solit organ tümörü olan kanserlerden özellikle lenfoma, Hodgkin hastalığı aklımıza gelmelidir. Özellikle gece terlemesi, kaşıntı, beraberinde iştahsızlık, halsizlik gibi şikayetler varsa Hodgkin dediğimiz Hodgkin lenfomasından şüphelenmek gerekir. Enfeksiyonlar mutlaka önemlidir. Gece terlemesi yapan enfeksiyonların başında tüberküloz hastalığı, yani verem hastalığı gelmektedir. Ayrıca uzun süre terleme ve ateş olup da sebebini bir türlü bulamıyorsak hastada bir endokardit var mı? Yani kalp kapaklarında bir iltihabi hadise var mı yok mu diye araştırmak gerekir. Diğer bir enfeksiyonumuz da halk arasında peynir hastalığı olarak bilinen brusellozdur. Brusellozda terleme çok fazladır. AIDS hastalığında, yani HIV enfeksiyonunda ve hepatit C enfeksiyonunda da terleme aşırı miktarda olur. Bunun dışında bir hastada terleme olduğunda mutlaka nörolojik bir olay var mı yok mu da değerlendirmek gerekir. Özellikle inme durumunda, felç durumunda, Parkinson'da, otonom nöropatilerde de aşırı terleme söz konusu olabilir. Aşırı kilolu insanlarda terleme vardır ki bunun bir ay önce bir örneğini biz yaşadık. Hastanın aşırı bir kilosu vardı ve bir metabolik cerrahi zayıflama ameliyatı oldu. Aşırı kilo olduğu dönemde aşırı terlemesi vardı. Zayıfladıktan sonra hastanın terlemesi tamamen ortadan kalktı. Kalp ve diyabet hastalığında, ayrıca kronik alkolizm durumlarında da terleme vardır. Anksiyete, stres durumları, aşırı sıcak ortamlarda da terleme oluşabilir. Fakat benim burada esas söylemek istediğim şey, ki bizim de bazen hekim olarak gözden kaçırdığımız aşırı terleme sebepleri arasında önemli bulduğum bir şeyi söylemek istiyorum. Özellikle kişinin kullanmış olduğu ilaçlar terleme yapabilir. Kişi bu kullanmış olduğu ilaçlardan dolayı terler ve bunun farkında değildir. Doktor da bunu atlarsa çözüm olamayabilir. Bu ilaçların başında hastalara vermiş olduğumuz antidepresanlar, depresyon sebebiyle kullanılan antidepresan ilaçlar aşırı terleme yapabilir. Antipiretikler, yani ateş düşürücü ilaçlar aşırı terleme yapabilir. Ayrıca kadınların meme SEA hastalığında kullandığımız bir östrojen modülatörü olan
tamoksifen, ki hemen hemen meme siyahı hastalarının birçoğu kullanmakta, tamoksifen aşırı terleme yapmaktadır. Bunun dışında kalp hastalarının kullandığı ve çok sık kullanılan beta blokör dediğimiz ilaçlar, kalsiyum kanal blokörleri dediğimiz ilaçlar terleme yapabilir. Keza mide hastalığında kullandığımız omeprazol terleme yapabilir. Ağrı kesiciler, özellikle narkotik analjezikler terleme yapabilir. Diyabet hastalığında kullandığımız insülin ve sülfanil üreler hipoglisemi yaparak, şeker hastalığını düşürerek terleme yapabilir. Bunun dışında erkekler için söylüyorum, sildenafil, özellikle Viagra'da terleme yapan ilaçların başındadır. Demek ki bir hasta karşımıza geldiğinde hekim olarak ben aşırı terliyorum doktor bey dediğinde biz önce kullandığı ilaçları bir gözden geçirmemiz gerekir. Eğer kullandığı ilaçlarda terleme yapan bir durum yoksa acaba altında bir malinite, bir kötü hastalığı var mı yok mu diye terlemesine beraber olan bir kaşıntısı, halsizliği, zayıflaması, iştahsızlığı var mı yok mu diye bunları gözden geçirmek gerekir. Nörolojik bir olay var mı yok mu diye gözden geçirmek gerekir. Ayrıca özellikle bizim de son zamanlarda başımıza gelen ve tespit ettiğimiz hastalık olan endokardit, bakteriyel endokardit, kalp kapağı iltihabında da uzun süreli ateş ve terlemeler olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük Hipokrat TV'deki konuşacaklarım bu kadar. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.